Yer beğenemiyorduk. Hiç gerek yok içeriye girmeye o zaman. Bildiğimiz yerler bildiğimiz gibi kalmamışlar. Onlar orada kalıyor. Gidince... Onlar orada kalıyor. Ya şu dile bakar mısınız? Şu dile, şu. Hoppa. Şöyle koydum. Hop. Of, montumu çıkartayım, sen de bırak. Oy oy. Montları asalım mı? Hava güzel. Asalım. Ne yapıyorsunuz? Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Bizler de hoş bulduk. Karavanımıza kavuştuk. Evet. Ama karavanda hiçbir şey olmadığı için market alışverişi yaptık. Market alışverişinden önce bütün karavanı boşaltmıştık biliyorsunuz. Karavanı yerleştirmeyi bekleyemedik, sabredemedik. Evet. O yüzden şöyle bir çanta eşya, mutfak eşyası falan filan. Neyimiz var neyimiz yoksa ufak tefek bir şeyler koyduk. Ve bu mutfak şeyleri, Şöyle hemen hızlıca göstereyim. bardaklar, şeyler falan. Yedek tüpümüz var mı yok mu onu bilmediğimiz için kamp tüpünü aldık. Bunlar diğer malzemeler. Böyle birkaç fincan, işte Max'in oyuncağı da buraya girmiş. Birkaç fincan, tabak, bardak derken onları hazırladık. Şimdi kampa kaçıyoruz. Evet. Çok Şimdi zor bir kaçıyoruz. şeymiş bu ya. Boşalt, geri yerleştir. Bu arada şunu anladık ki böyle hafta sonu sadece karavan kullanan arkadaşlar hep diyorlardı bize, işte sizin için zor olmuyor mu sürekli karavanda yaşamak falan. Bence sizin işiniz daha zor arkadaşlar. Çünkü böyle sürekli indir bindir, gitmeden önce hazırlık yap. Vallahi bir gün bu kadarcık eşya indirdik ama bir gündür hazırlık yapıyoruz. Yok Max'in eşyasını unutmayalım, mamasını unutmayalım, yok onu unutmayalım, bunu unutmayalım derken bayağı son günümüz hep hazırlıkla geçti yani. Valla Allah yardımcınız olsun. Çok zor. Hani sırf hafta sonu kamp için karavanı kullanmak akıl kârı değil. Hep arkadaşlarımız şey anlatıyor, işte hazırlık yapıyorlar tabii ki. Kamptan sonra da o malzemeleri geri çıkartıyorlar, evde yıkıyorlar, temizliyorlar. Sonra bir dahaki sefere bir daha getiriyorlar falan. Çok zormuş yani. Böyle günübirlik karavancılık. Biz bir kere yerleştik, tamam, 4 yıl sonra ilk defa boşalttık değil mi? O zaman şimdi hareket edeceğiz. Biz bir ufaktan yerleşelim. Yolda dökülmesin Yolda eşyalarımız. dökülmesin. Sonrasında çok güzel bir yere gideceğiz. Sakın videodan ayrılmayın. Evet, Bursa'nın güzel yerlerinden birine doğru yola çıkıyoruz. Aylar sonra karavanla yolculuk. Evet. Çok mutluyum. Max'ciğim, sende durumlar nasıl acaba? Ağız açılmış hemen, dil dışarıya çıkmış. Max'in ağzı kulaklarımda. Vallahi. Evet. Geldik bakalım. Lastik hava su. Lastik, hava, su. Sırayla kontrol. Evet. Lastik havalarımızı doldurduk. Ne Ama yapamadık? şu çalışmadığı için camı silemedik. Evet, şurada çok güzel bir yıkama vardı bir zamanlar, çok kullanıyorduk. Kapattılar orayı da. Evet. Önce özel biri aldı. Sonra da kapattılar talep görmeyince. Tabii özel olunca çünkü çok pahalı oldu. Tabii. O zaman yola devam. Hadi bakalım. Sizi nereye götürüyorsunuz Cem Bey? Çok güzel bir yere gideceğiz. Banyodan ayrılık, deniz kıyısına veda ediyoruz. Ama başka bir su kıyısına gideceğiz. Tabii ki sudan ayrılamayanlar. Bursa'da gidemediğimiz, geldiğimizden beri gidip göremediğimiz yerlerden biri. Evet ya. Kamp yapmayı sevdiğimiz manzaralardan biri. Çok güzel manzaralar izleteceğiz size. Çok güzel. Hava müsait olursa, ki hava durumunu kontrol ettik. Güzel gibi görünüyor. Bakalım. Ağaçların üzerinde Uludağ'ın zirve taraflarında karlar gözüküyor. Şu girene kadar araya. Neyse, gittiğimiz yerden arka taraftan dağın arka yüzünü görebiliriz. Görebilir miyiz? Görebiliriz. Göremeyiz.
Görürüz ya. Hayır. Yolda görürüz. Şu an gösterirsen gösterebilirsin arkadaşlara. Açık Her alandayız. yer açıldı. Yarım metreyi geçmiş dağda kar. Öyle haber vardı sabah. Evet. Havada o kadar çok sis var ki yandaki binalar bile doğru düzgün gözükmüyor. Şoför yavaş diyor şoför bey. Yavaş Ne gidiyorum zaten. Yavaş Zaten önde tümsek var işte sen de hızlı gidemezsin. Evet. Çok güzel şirin bir Başköy. Başköy'deyiz. Başköy Aydın Bakkalı. Reklamlar. Köy olduğuna bakmayın. Fransa'ya otobüs gidiyor buradan. Gördün mü? O neydi ya? Fransa'da Test yazıyordu. şeydi herhalde. Kaç kilometre kaldı? Şimdi normalde 600 metre kaldı diyor ama geldik gibi gösteriyor. Ha. Ama bizim aşağı inmemiz lazım. Google haritalar yine aynı haltı yemiş. Yol üzerinde bırakıyor. Evet. Şimdi dörtlüleri yakalım. Evet, Fadıl tarafına geldik şu anda. Aslında daha önce giriş yapmamız gerekiyordu ama harita yolun ortasında bıraktı bizi. Harita bizi yarı yolda bıraktı. Evet. Daha önce gittiğimiz bir yer vardı. Şuradaki yoldan. Orayı mı deneyelim? Orayı deneyeceğim. Öteki haritayı açtım. Altın Quest'i. Dur şu araba geçsin. Benim mikrofonum açık mı bu arada? Açıkmış. Evet. Şuradan bir deneyelim. Burası da paraşüt pisti aynı zamanda. Fadıllı paraşüt pisti. Evet. Aynı zamanda offroad etkinlikleri falan düzenleniyor o pistte organize edilip. Bursa'nın en güzel yerlerinden biri. Yalnız bir şey diyeceğim. Kaç gündür çok güzel yağmur yağdı. Evet. Orası da çamur. Valla burada yollar da pek kurumamış. Normalde şehir merkezinde kurumuştu ama çukur. Taraflar biraz daha hala çamurlu. Gölgede kalan yerler. Buralarda da bir değişiklikler olmuş. Kaldırımlar, yollar yapılmış, aydınlatmalar yapılmış. Hatta biz 2 senedir yoktuk Bursa'da. Normal değil mi sence? 2 sene öncesi de var. Buraya gelmedik. Son Bursa'dan ayrılmadan önce. Biz buraya motorla geldik en son. Evet. O kadar eski yani. 5-6 senesi var. Şimdi burada yollardan kayıklara doğru devam ediyoruz. Evet. Bizim geldiğimiz yer burasıydı motorla. Burası nasıl? Bilemedim. Güzel. Fena değil. Şurada cam öbekleri var sadece. Bir yer kontrolü yapmak lazım. Sadece camlar var arkada. Şişeler var. Karabataklar uçuyorlar. Hayat kısa, karabataklar uçuyor. Evet, buralar çok güzel ama gidemediğimiz yere de gidelim bakalım diyoruz. Gidemediğimiz yere. Evet, giremedik ya oraya. Evet. Mikrofon Başka açık. bir yer daha var. Bu tarafa gelmeden önce daha geride kalıyor. Evet, harita bizi oradaki arka yola sokmadı, ana yolda bıraktı. O yüzden biz de geçmiş olduk o girişi. Bildiğimiz yere bakalım dedik ama bildiğimiz yerler bildiğimiz gibi kalmamışlar. Evet. Bir de çok fazla alkol şişesi Evet. var etrafta bu bölgede, şu ön taraflarda. O yüzden de biraz içeri doğru girdik. İçerisi de çok kapalı geldi.
Bakalım diğer tarafa. Su zaten durgun bu bölgede. Akşam koku moku vesaire bir şey olabilir. Evet. O yüzden diğer bir konumu seçiyoruz. Karavancılığın en sevdiğimiz yanlarından biri olan konum aramaya geri döndük. Biri Çok olmazsa keyifli. öteki olur. Öteki olmazsa başka Birisi yere olur. gideriz. Hareket edebiliyorsun sonuç olarak. Değil mi Max'cim? Yolculuk nasıl gidiyor Max? Özlemiş misin karavanı? Bir şey söylemek ister misin? Çok ciddi. Yola girdik. Ama Gelmedi. yoldan tekrar geri çıkıyoruz. Tarlaların, bahçelerin arasına doğru. Tolga yoldan çıkma işini abartıp direkt toprak yola gitti. Sola döndü. Halbuki biz sağa gideceğiz. Aa, tiny house yapmışlar. Allah'ım, tekerleklerin üzerine koymuşlar küçük bir kulübe. Evet bak ne güzel tiny house. Tam şey diyecektim. Ağaç ev gibi diyecektim. Meğer tekerlek varmış altında. Balıkçılar. Evet her yer olduğu zamanki gibi çöp. Her yer de neyse bir etrafa bakalım. Bekle kuzum. Gireyim mi içeri? Bilemedim ki, ön tarafı sanki sazlık gibi gözükmüyor mu sence? Değil mi? Yani buradan içeri de pek bir yere gitmiyor. Ormanlık alanın içine gidiyor. Evet, sanki sazlık var orada. Sazlığın gibi. içine. Bence gerek yok içeriye girmeye o zaman. Ha, oraya da gitsek oranın da önü sazlık. Pek bir şey olmayacak. Şu tarafa. Lastik izleri var ya bak. Hı, evet evet. Yer beğenemiyorduk. Taraf diğer taraflara göre daha yeşil ama daha çok kalabalık. Daha çok şişe, daha çok çöp. Ne diyorsun? Bence şu yeşilliğin ortasına girelim. Girelim. Onlar orada kalıyor. Gidince Onlar orada kalıyor. zaten günübirlik gelenler onlar. Birkaç saate gidecekler muhtemelen. Sonra o arada da biz ufak tefek hazırlığımızı yaparız. Gidenlerden sonra da yerleşiriz akşam. Nerede konaklayacaksak. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Bence çok güzel. Göl manzarası, ağaçlar, kuşlar, böcekler, değişiklik var. Öbür taraf çok şeydi, çalı çırpıydı yerler. Evet. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Dışarısını koklamaktan bana bakmıyor bile. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Burada mı kalacaksınız bu gece? Niyetimiz öyle efendim. Bir mahsuru yoksa. Ne bu? Karavan mı bu? Yok. Askeri Bize hep araç. böyle soruyorlardı. Karavan mı bu? Askeri araç. Yeri. Çık yukarı. Max, çık şuraya. Ya şu dile bakar mısınız? Şu dile, şu dile bakar mısınız? Şuradan bir mutlu kuyruk sallanıyor. Bak bak, kuyruğa bak, nasıl mutlu. Gülden seni almıyor mu dışarı? Öteki Alacağım. taraftan geleceksin. Tasma O alıp kapıdan. öyle alayım Hayır. ama. O kapıdan. Bekle. Bekle. Aç. Bekle. Aç, tutarım ben. Koş. Allah. Allah. Nereye koştun? Şşt, buraya. Buraya. Hayır. Max. Buraya. Yanıma. Buraya. Gel, tasmanı takalım. Max'e. Çiş yapacak. Evet. Ah, Çok bak sen. etrafta insanlar olunca Hmm. onlara koşmasın diye. Max'cim. Hadi. Gel. Bana gel. Hemen kısa da bir bilgi vereyim size. Bu tür alanlara girdiğinizde
eğer ki şöyle ateş yanıkları görüyorsanız aracınızı bunlara yaklaştırmayın. Çünkü Max buraya gel. içerisinde her türlü çivi ve lastiklere girebilecek malzeme bulunmakta. Aferin sana. Çıldırmış Cam da bir çıkabiliyor Max. maalesef. Evet, tatlım. Evet. Çok güzel oldu bence. Evet. Birazcık Max tasmayla duracak mecburen. İnsanlar çok fazla etrafta. Köy köpekleri vardı gerimizde. Kokuyu alınca Evet. gelir onlar da büyük ihtimalle. Biraz koklatalım Max'e. Suya buraları. doğru gidelim mi? Bir yandan esniyor bir yandan. Buralar benim diyor. Evet. Bak bak. Evet. Çok güzelmiş burası. Max çok beğenmiş. Tam şu burun meşhur Gölyazı. Evet. Gölyazı Yarımadası. Evet Bilge Hanım. Evet Cem Bey. Uzun süre sonra her şeyden uzak, doğayla baş başa duygularınız nedir? Çok şükür. Çok şükür sonunda. Vallahi işte o işler güçler falan olmasa evden çıkmak istemiyor insan. Binaları görmek bile istemiyorsun. Kalabalık, gürültü, egzoz. Çok Allah'ım. Ya evden Çok çıkmak insan- istemiyorsun'a katılmıyorum ben. Eve girmek istemiyorsun çünkü o beton yığınının içinde olmak bile huzursuzluk İşte veriyor orası insana. ayrı ama o sürekli onları görmek de ayrı yani. Öbür türlü bari bir odayı görüyorsun falan böyle. Az insan çok huzur. Vallahi bir de enerjimiz düştü ya. Vallahi Aa. çöktük resmen. Oh, o diyorum o yüzden. Evet, azıcık manzarada nefes aldıysak gidelim de yerleşelim. Malum Evet. çok eşya var yerleştirecek. Sonra keyfini çıkartırız hep beraber. Hadi gidelim o zaman. Max dünden razı. Koşacak, koklayacak o kadar çok yer var ki geri gel. Iy. Iy. Her Evet. yer çöp, tuvalet kağıdı. Peçete, Bebek bezi. ıslak mendil. İşte ne gerek var arkadaş ya. Topla, at, yürü, git. Az önce şurada bir öbek kül tabağından boşaltılmış izmarit vardı mesela. Dursun kül tabağında eve gidince at. Deterjanları kaldırıyorum. Tamam. Evet, müzik festivalimiz başladı. Ama akşam buraya çok gelmezler diye tahmin ediyorum. Çünkü gelmeleri gereken birkaç farklı nokta daha var. Evet, aydınlatma yok bir de bu tarafta o yüzden. Gelinesi bir yer değil bence. Şimdi birkaç bir şey aldık, alışveriş yaptık. Onları yerleştirelim. Yastık, yorgan bile unutuyorduk az kalsın çıkarken. Allah. Onları sonradan aldık. Bunları şöyle koyayım mı lavabonun içine? Olur koy. Arkadaşlarımızın gelme ihtimali de var. Ondan sonra ona göre bir şeyler aldık. Bakalım bugün günlerden ne? Çarşamba mı ne? Perşembe. Perşembe. Muhtemelen 4 gün ya da 5 gün Buralarda keyif yapacağız. bu bölgelerdeyiz. Burada kalır mıyız? Sabit kalmayız muhtemelen de. 3-5 Belki gün bir- ileride. Belki sabah başka yerde, akşam başka yerde. Her şey olabilir. Şunu şuraya koydum. Mutfak eşyalarını ben direkt şu çekmeceye koyayım. İçini sildim az önce. Altına yayacak şeyler var ama onlar kurumadılar, ıslaklar. O yüzden şöyle yerleştireyim. Tamam, kaşık bile almamışım baksana. Şunu şöyle kapatacağım. koydum. Şöyle kapattım. Evet. Sonra tabakları direkt koyabiliriz. Tamam. Şöyle. Köşe yüksek ya. Bu denk geliyor mu? Gel, Oraya gelmiyor. görebiliyor musun? Gelmiyor. Aa, bardaklar sıkışmış. Ver ben açarım. Kırma sakın. Mutfak eşyalarımız bu kadar. Kadarcık. 2 tabak, 2 kahve fincanı, 2 tane normal çay fincanı, 2 tane çatal, 1 tane çorba kaşığı, 1 tane tahta kaşık. Çorba kaşığı değil, tatlı kaşığı. O da neden? Kahveyi karıştırmak için. Kahve önemli. Bu taraf tamam. Şunu buraya asalım. Bu arada hemen araya girip bir önceki videoda
Destekleriniz için de ayrıca teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Beğen tuşuna basarak bize destek olabilirsiniz. Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Tanıdıklarınıza bizi önererek Destek olabilirsiniz. Ya da katıl butonuna basarak oradaki farklı seçeneklerle aylık dergi aboneliği gibi düşünün. Öyle de bir destek olma imkanınız var. Evet, ayrıca maddi destek de olabilirsiniz. Evet. Videoyu izlerken, ilk gösterime denk geldiyseniz ilk gösterimi izlerken süper teşekkür ya da süper teşekkür. Değil mi? Süper Başlık chat çoktur. ve süper teşekkür. Canlı sohbet esnasında süper chat. Normal yorumlarda- zamanda süper teşekküre tıklayarak bizlere maddi olarak da kanalımıza ve bize destek olabilirsiniz. Sizin bu destekleriniz sayesinde bizler daha fazla yer gezip ev konforunda sizlere daha fazla yer gösterme imkanımız oluyor sevgili dostlar. Dostlar. Bir önceki videoda güzel yorumlarınız için de hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle. Ben de ediyorum. Hadi dışarı. Kurcalama gider şimdi. Evet, şimdi o benim işim başlıyor. Evet, senin tüpün ürünü değiştirmen gerekiyor. Hangisi yeni, hangisi eski? Şunlar yeni. 2 tane mi aldın yeni? Evet, yedekli aldım ya. Vay. Yedekli Peki aldım. conta aldın mı? Şu eski. Conta, üzerlerinde contalar var bunların. Contalarla geliyor. Şunun üstündeki conta var. Bunu sökeriz. Evet, onu yeni değiştirmiştik zaten. Benim çantamda bir tane conta var. Ben şurayı sileyim önce. Tamam. Ocak çok toz olmuş. Mendili alabilir miyim arkamdan? Hemen veriyorum. Şu da bizim biliyorsunuz küçük tüp kullanıyoruz karavanda. Çok olası değil ama bakın şurada bir çizgi var. Bunun montaj çizgisi, bu bağlantı çizgisi, döküm çizgisi. Bu çizgisinden gaz kaçırıyor. Tam şuradaki çizgiden gaz kaçırdı. Daha evveliyatında şu bağlantı yerinden şöyle sağa ve sola hareket ediyordu bu. Buradan gaz kaçırıyordu. Onu değiştirdik. Bir sene içinde de bu şuradaki bağlantı noktasından, kendi kaynak noktasından gaz kaçırmaya başladı. Gaz kaçırdığını nerede anladık? Aslında böyle çok az kaçırıyor muhtemelen. Koku falan olmuyor. Sadece tüpün dibine gitmeniz lazım kokuyu almak için. İçeride bir koku, bir şey yayılmıyor. Sadece tüpümüz çok erken bitiyor. Muhtemelen çalıştırma esnasında kaçırmaya devam ediyor alttan. Evet. Yani normalde bir ay süren tüp Evet. 15 gün gibi bir sürede, hatta bazen 10 gün gibi bir sürede Aynen. bitiyordu. Onu da öyle fark ettik ama artık yedekliyiz. Evet. Şimdi onlar düşünsün. Evet. Evet, tüpümüzü taktık. Neyse ki tüpümüz varmış. Evet varmış. Tam üstüne gerek kalmadı. Dolabımız bomboştu. Şimdi aldıklarımızla birazcık dolacak. İşte Bursa'daki işlerimiz bittikten sonra Yeniden normal düzene. geçeceğiz inşallah. Az kaldı az. Çoğu gitti az kaldı. Evet. Çoğu gitti. Ne kaldı? Azıcık bir şey Az kaldı. kaldı. Hoppa. Şunu şöyle. Kamerayı şöyle koyalım. Tamam. Tamam. Kapatıyorum. Tamam, kapat. Burası da tamam. Burayı sildik. Şuna biraz su koydum. Evet, modemi takayım. Evet, internetimize de kavuşalım artık. Şunu da yerleştirelim. Evet. Bak örtü bile almamışız ya. Vallahi. Açıyoruz mu komple? Açalım. Eski düzen. Evet, şöyleli. Şöyleli böyleli. Evet. Evet, gönül bu sevdadan vaz mı geçecek diyor. Müzik yayını yapan arkadaşlar. Vazgeçmek yok. Çok güzel oldu. Bilgisayarımız köşeye koyalım. Bilgisayarımız köşeye gelsin. Evet, Ah yoruldum ya. çok yorulduk. Ama çok güzel. Şu an o müzik falan nasıl geliyor biliyor musunuz böyle? Hep şikayet ettiğimiz müzik bile güzel geliyor şu anda. Çok yüksek Evet. dozlu değil. Dozu güzel ama. Evet. Çok keyifliyiz. Şimdi sandalyeleri çıkartalım. Keyif yapalım mı dışarıda? Yapalım. Güneşi kaybetmeden, hava soğumadan. Evet evet yapalım. Ve bu akşam sobayı yakamayacağız. Ay evet ya. Gerçi yakabiliriz bir şekilde o üstü açarsak. Biliyorsunuz yani izleyen, takip eden arkadaşlar biliyorlardır bizim bu turun sonuna doğru bacamız kopmuştu. Baca bizi Evet, bırakmıştı. Çanakkale çıkartmıştık. taraflarında çıkartmıştık artık onu. Evet, o yüzden daha onu almaya bile fırsatımız olmadı. Yani kendimize hiç vakit ayıramadık gerçekten. O yüzden hala orada o plastik kapak var. Evet. Şişeden Beşlik yaptığımız damacana organı. kapağı var. Hala o var. Yani
Ve bastonumuz var zaten, gerek olmaz Evet. ama illa yakacağız dersek onu söküp de yakabiliriz düz boru şekliyle. En kötü. Olmaz yağmur yağacağı tutar gecenin bir Tabii. vakti. Yani onu O da yüzden değerlendirmek lazım. çok şey yapmayalım onu. Nasıl Bu bakacağız? seferlik sobayı yakamıyoruz maalesef. Evet, bir dahaki kampta. Kamp diyoruz bu sefer, fark ettiysen. Kamp oldu yani. Ama biz Bursa'dan çıkana Evet, kadar kamp bizim için yani kamp maalesef. oldu Çünkü gerçekten. şöyle bir şey var. Biz Bursa'ya geldiğimizde anne evlerinin dışında karavanda kalmamız sadece kamp. Evet. Arabada mı yatılırmış? Tabii Yani çünkü direkt o. görmek Annelere istiyorlar, göre özlüyorlar. evet, Ev varken niye karavanda kalıyorsunuz diyorlar. yani Biz hiç öyle düşünmesek de tabii onların gönlünü kırmamak için onlarda kalıyoruz. O yüzden bir süre kamp yapacağız karavanda biz de. Bursa'da maalesef kamp organizasyonlarıyla devam edeceğiz. Ama sanırım şu ana kadar karavanla yaptığımız en zor kamp bu. Bu kadar hazırlık. Çok zor. Çünkü Ya- boştu karavan gerçekten. Normalde de Bursa'ya geldiğimizde çıkıyoruz ama hep Evet. her şey karavanda olduğu için Hazır. en fazla birkaç eşyamız çıkıyor. İşte eve. Servise gideceğiz diye boşalttık karavanı. Evet. Hani tamam bir yandan yıkanıyor ediyor vesaire, tamam iyi güzel hoş da hani gerçekten Gülden'in videonun başında söylediği gibi sadece kamp aracı olarak karavan kullananların Allah yardımcısı olsun. Çok zor. Hele ya. bir de evden devamlı ev taşı Tabii. akıl kârı değil ya. Çok zor. Yapar mıyım böyle bir şey? Yapmam. Üşeniriz Ben biz. yapmam. Sadece kamp için çok külfet. Üşeniriz gerçekten. Yani sürekli sabit eşyalar bulunması lazım ama Tabii. onda da şey oluyor işte, çok arkadaşımız var karavanı olan ve hafta sonları ya da işte ayda birkaç gün kullananlar. Hep şey diyorlar işte, buluşuyoruz mesela, hep beraber yemek yiyoruz. Aman ellemeyin, yıkamayın, ben evde yıkarım falan diyorlar. Onlar alışmışlar tabii o düzene ama Tabii. zor. Vallahi Çok çile. zor. Çok zor O vallahi. haliyle bence karavana yatsam bir çile yani. Evet. Biz hep hazırız. Yine boya badana işine girişmeseydik. Hala girişemedik gerçi de. Yine bu kadar boşaltmazdık aslında. Ama boya Ya. badana yapacağız. Hava soğuk. Biz soba bacasını takacağımız zaman da böyle soğuk bir havada yapmıştık. Fayansları yaparken de yine çok soğuk bir havada yapmıştık. O yüzden birazcık da oyalanıyoruz. Hani işleri halledelim ki rahat rahat boya badana yapabilelim diye. Ya bizim boya badana zaten muhtemelen yılbaşı sonrasına kalacak gibi görünüyor. Annem gitmeden yapamayız gibi gözüküyor. Çünkü ani işler çıkıyor, evrak işleri. Ona git buna gel derken öteliyoruz. Ama kampı o kadar öteleyemedik. Dayanamadık artık, attık kendimizi dışarıya. Artık çok bunaldık. Zaten sizler de hani gelen mesajlardan ne kadar bunaldığımızı, anladığımızı anlayabiliyoruz. Evet. O yüzden Attık ihtiyacımız kendimizi vardı buna. dışarıya. Kafamızı sıfırlayalım, manzara görelim. Size güzel manzaralar gösterelim. Bu arada yarın sabah çekeceğim drone manzarasını. Şimdi keyif yapıyoruz, yerleştik. Biraz biz de böyle bir enerjimizi dinlenelim. sıfırlayalım, dinlenelim. Kahve içelim belki. Hem etraf sessiz, sakin olur drone'da, hem de şu anda çok sis var. Göl yazı tarafını falan gösteremeyiz çok. Yok. O yüzden yarın sabah. Yana. Çok yani videonun devamında atlayarak geçmeyin. Çok güzel drone görüntüleri olacak. Harika şeyler izleyeceğiz hep beraber. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Max'cim atla. Biz içerideyken durmuyor çocuk. Habire dışarı. Evet. He. Ben de diyecektim ki tripod yatağın altında, onu verir misin? Ben de sen sandalye almaya gittin ya, çekeyim bari dedim o arada. Hiç anlaşamadık şu anda. Hiç anlaşamadık. Ya bu böyleyiz ya. Hani tamamen spontane aklımıza bir şey geliyor. Şuradan Evet, çekelim ben diyoruz çekeyim diye gittim, sen. yani. Hoppala. Biraz yıktım ortalığı. Camlarımız da açık, ön camlar. Sinekler başlamadan onları kapatalım. Kapatırız canım. Peki sandalye görünce sevinen bu çocuğa ne demeli? Spa demeli. Şunu açamadım. Evet. Bunları da, kumaşlarını bir an önce ördüklerimi birleştireyim de yenileyelim. Evet. Sandalyeler bile açılmayı unutmuş. Vallahi ya. Ne uğraştırdı. Evet. Ufak masa yapayım mı?
Olabilir. Max'im sandalyeye dolanma, geri gel. Bana bak. Max. Evet, sana diyorum. Yapmayayım. Kim var orada? O atlar geliyor. Atlar geliyor arkadaşlar. Çık 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 çık. Max, atlar mı gelmiş? Aa. Aa. Max. Max. Max, atlar mı gelmiş? Aa. Alttan bakıyor. Gel böyle. Gel böyle. Gel. Hayır, oradan değil, oradan değil. Geri gel, buradan bak. Yavaş. Gel. Gel bakalım beraber. Çok gitme ama, buradan bak. Evet. Max'in atlara ve diğer hayvanlara karşı bir şeyi var. Evet. Aşırı merakı Ya var. geçen evdeyken şey oldu ya, televizyonda çan sesi geldi, inekler nasıl vardı. irkildi hemen. Hemen uykusundan uyandı, kalktı, etrafa baktı. Garibin Eşek çan sıpası. sesini özlemiş. Şu camları kapatayım ben. Evet, unutmadan onları kapatalım. Ben kahve yapayım mı bu arada, biraz oturup öyle mi? Bence biraz keyif yapalım, sonra kahve içeriz. Tamam. Çok güzel gözüküyor karşı taraf. Hoppa. Oh. Karabatak değil mi bunlar? Bir değişik sanki. Bunlar yok, bir karabatak. ördek çeşidi gibi. Ördek çeşidi bunlar. Karabatak Evet. değil. Ben de çıkınca Bak, fark ettim. şuradakinin gaga yapısından fark edersin. Evet, o evet. farklı onlar. Suda da fark ettim de sudayken karabatak gibi hareket ediyorlar. Öyle davranıyorlar. Evet. Çıkınca anladım ördek olduğunu. Baksana nasıl dalıp dalıp çıkıyorlar. Evet. Çok aşırı çoğalmış ama. Evet. Sulak alan sazlık. Evet. Zaten biliyorsun göç noktası burası. Evet. Leyleklerin göç merkezi. Oh, çok güzel geldi ya. Değil mi? Allah. Oh. Oho. Ne güzel uçlar. Oo, atmacaydı. Değişik bir kuş, evet. Küçüktü ama bu. Evet, Yer ararken gördüğümüz bayağı büyüktü. o büyüktü. Günaydın hepinize. Günaydın, günaydın, günaydın. Müthiş bir sabaha uyandık. Acayip güneşli her taraf. Ama dün biz bir şey fark ettik. Dün fark ettik bunu da. Bizim biliyorsunuz mutfak tarafındaki cam Antalya'da bir düşmüştü. Sonra Karadeniz'de bir yerde tekrardan vidası çıkmıştı. Onu tekrardan oraya sabitlemiştik. Çıkma sebebi şu. Ziyaretçiler hunharca camı böyle açmaya çalışıyorlar. Ondan sonra camın bağlantı noktalarını kırdılar birkaç kez. Yakın arkadaşlarımız da yaptı bunu. Problem değil. Ama üst taraftan vidalardan kırıldı bir iki sefer. Biz ne kadar silikonlasak da maalesef birazdan göreceğiniz görüntüyle karşılaşmış olduk. Çünkü geçen hafta Mudanya'da inanılmaz bir yağmur vardı. Şimdi hemen size de gösteriyorum. Işık çok patlıyor ama nasıl göreceksiniz bilmiyorum. Bakın. Şöyle biraz sallayayım karavanı. Evet, şuralar su. Şuralar şöyle daha net gözüküyor. Evet, buraya su dolmuş. Şimdi onu boşaltacağım. Ya şu taraf kırılmıştı. Şu üst köşe. Silikonladık ama muhtemelen oradan sızdı aşırı yağmurdan. Yoksa diğer camlardan çok memnunuz. Ama bu camımız maalesef başına gelenlerden sonra böyle bir hal aldı. Şimdi Gülden uyuyor.
Ben onun içindeki suyu bir boşaltayım. Biraz havalanmasını sağlayayım. Bir ayırayım onu. Bakayım. Evet. Karavanımızdan yağmur yağıyor. Vidaları gevşettim. Şimdi suyu boşaltıyoruz. Tatlım günaydın. Müthiş bir sabaha uyandık diyordum ben de arkadaşlara. Camı dün fark ettik ya. Evet ya, nasıl su dolmuş burası. Ya bu şuradan kırık dostlar. Buradan kırıldı bu. Yağmur yağdı ya. Yağmurdan da oradan içeri su sızmış. Fotoğraflaşıyoruz. Evet, şuradan çekeyim de sen çok. Bayağı bir aktı. Hemen size. Çiğ var yerlerde. Evet, sabah buzdu. Saat çok erken Max'i çıkarttık. Arkaya bir kuş sürüsü geldi. Ya. Evet. Efsane. Bakayım kameradan gözükecek mi? Tam şurada. Daha drone uçurmadık. Ondan sonra birazdan drone uçuracağız. Hep beraber manzaralara doyacağız. Tamam hadi. Bunları halledeyim. Sonra çekime devam ederiz. Evet. Şimdi bu kaldığımız güzel manzarayı size bir de kuş bakışı göstereceğiz. Bakalım beğenecek misiniz? Ay, kapı manzarası çekmeyi unuttum ben. Ah, Gülden dışarıdan bağırıyor. Eyvah diyor, kapı manzarası çekmeyi unuttum ben diyor. Bugün şansınızda hava 17 derece. Güneşli. Güneş yakıyor. Çok güzel. Ufak bir esinti var. Esince biraz serin ama onun haricinde harika bir hava var bugün. Dünkü sis de çok fazla yok. Daha az bugünkü sis. O yüzden inşallah güzel görüntüler yakalayacağız. Hep beraber. Bakalım, pillerimiz de dolu. Evet dostlar. Çok keyifli bir akşam geçirdik. Akşam kimse yoktu burada. Gülden dayanamadı, geliyor. Baktım bensiz konuşuyorsun. Şöyle yapayım. Baktım bensiz sohbet ediyorsunuz. Gideyim dedim hemen. Akşam çok güzeldi ya. Sabah uyanınca ne dedin ilk? Oh be dedin, insanın evi gibisi yokmuş. Öyle vallahi. Ne yalan Allah'ım, söyleyeyim. sweet home. Valla alıştığın yatak, yastık, bu doğa hiç kıyaslanamaz hiçbir evle. Kesinlikle. Şimdi annelerimiz bunu duyunca alınacaklar ama onlar evin güzellikleri onlar. Tabii o başka bir şey. Onlar o olmasa anne evi. zaten eve girmeyiz bile herhalde. O anne evi. O farklı bir şey. Hadi bakalım, go fly.
Fincanları getireyim mi? Evet. Çikolata getirdim. Çikolata getirdim. Bu çocuğa da kemik getireyim ben hemen. Oo. O kauçuk gibi olandan. Tamam. Öteki kemiklerinden kalmadı. Tamam. Kızım. Kızım benim. Arkadaşlar mı dolanıyormuş etrafta? Oo Max. Evet. Max'ciğim. Kemik ister misin? Yürü 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 yürü. Yürü 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 yürü. Allah Allah Allah. Heyecana bak. Yat. 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 Buraya geç. Buraya geç. Otur. Yat. Yat. Yuvarlan. Yuvarlan. Çok heyecan yaptı. Evet. Çok. Tamam. Gelenler var etrafta. Evet. Gülden diyor. Mamayı Ver hemen bir an yaptıracağım önce. diye heyecan yaptı. Bir an önce ver mamamı yiyeyim diyor. Bak oradan 2 tane beyaz gördüm. geliyor. Ne kadar güzel değil mi? Kuşlar, Çok iyi. ördekler kanat çırpıyor sadece. Arada bekliyorlar. Evet. Arada 1-2 tane inek sesi. Şimdi hemen kısa bir not vereyim ben arkadaşlara. Şimdi bizim şöyle bir su şeyimiz var. Ne denir buna? Su fısfısımız. Camları siliyoruz Hı. genelde ya da Sprey şişesi. evet güneş panelini temizliyoruz. Şimdi sokak hayvanlarından korkabilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Onlara taş atmanız ya da sopayla kovalamanız gerekmiyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bu tür fısfıslarda içine su, bakın kimyasal bir şey koymayın, yazık günah. Tabii canım. Sadece su, hayvana doğru sıktığınız zaman zaten hayvan korkup kaçıyor. Fıs sesinden zaten uzaklaşıyor aslında. Suyun ona ulaşmasına bile gerek yok. Evet. Dün akşam bir sokak köpeği vardı burada. Bayağı da irice bir şey. Bayağı iyi. Max'i uzaktan gördüğü anda koştur koştur gelmeye başladı. Anladık niyetini. Max'i Evet. içeriye aldık. Ve kokusunu alsın, tanısın falan diye biz kendimiz elimizi uzattık. Etrafı koklamasına izin verdik işte Max içerideyken. Ama yine de Max'i gördüğü gibi Max'i saldırmaya çalıştı. Evet, yeni doğum yapmış bir Evet, dişi. aynen. Daha çok dişilerle sıkıntı yaşıyoruz zaten. Erkek köpeklerle hiçbir problemimiz yok ama dişiler baskın karakterli bir köpekle karşılaştıklarında kendilerini daha baskın göstermek için saldırıya geçiyorlar hemen. Özellikle yavrulamışsa daha agresif olabiliyor dişi köpekler. Evet. Biz ilgimiz ve bilgimiz olduğu için zaten ona göre temkinli davranıyoruz. Daha önce böyle tecrübeler de yaşadık. O yüzden Max'i böyle yakınımızda tutuyoruz. Şimdi yine etrafımızda dolaşıyor ama şu fıs fısı gördüğü ya direkt kaçıyor. Evet. Yani öbür türlü uzaklaştırmaya çalışmanın başka hiçbir çaresi yok maalesef. Ya Biz yılışık severek da uzaklaştırıyoruz aslında ama bu Evet. sefer bizim sevgimizden yüz bulup o da ayrılmıyor buradan. O yüzden mümkün olduğunca dokunmadık bu sefer. Sevemedik. yılışık da bir tip zaten. Sevmeye niyetlendiğiniz zaman hemen yere yatıp böyle açıyor ayaklarını. Evet. Efsane güzel bir köpek. Çok tatlı. Hani sokak hayvanlarını da çok seviyoruz biz. Aşırı derecede seviyoruz ki zaten Max kurtarılmış bir köpek. Barınaktan kurtarılmış bir köpek. Biz Max'ten önce de yanımızda hep mama taşırdık. Evet. Arabayla, motorla küçük paketler halinde. Karavanla zaten ilk bir yıl Max yokken sürekli yanımızda büyük mamalar vardı. Her gittiğimiz yerde çünkü gerçekten çok fazla aç hayvan var. Özellikle kış aylarında, bu aylarda yani yaz sezonu olmayan her ayda çok kalabalık olmadığı için beslenemiyorlar ve o bölgeden de ayrılmadıkları için aşırı zayıf kalıyorlar. O yüzden mümkün olduğunca biz gittiğimiz her yerde besleme yapmaya çalışıyoruz. Eğer yanımızda mama yoksa ki olmadığı zamanlarda, bittiği zamanlarda denk geliyor. İşte hazır çorba, ekmek doğrayıp öyle bir şeyler yapıyoruz. Makarna yapıp veriyoruz falan. Çok seviyoruz gerçekten. Yani zarar vermek değil amacımız orada fısfıslamak. Max'e zarar vermelerini ya da kendilerinin zarar görmesini engellemek. Evet. O yüzden sevemiyoruz. Yoksa şimdiye kadar anlaşmış olsaydı Max'le o burada yanımızda yerleşmişti. Kesinlikle. Max mamasını paylaşıyordu onunla ama o da bölgesini korumak istiyor. Tabii. Belki yavruları vardı ve kaybetti, aldılar. Ya her şey olabilir. İçgüdüsel olarak alan koruması yapıyor yani özetle. Evet. Alan nasıl? Beğendiniz mi dostlar? Uluabat Gölü'nün, değil mi? Akçalar kıyısı tarafındayız şu anda. Evet. Ona ben mama dökmüştüm orada. Mamanın oraya gitti o. Aha, sabah bir tane daha vardı. Uluabat Gölü'nün Akçalar tarafındayız. Hemen arka çaprazımızda paraşüt pist alanı ve etkinlik alanı mevcut.
Ondan sonra az ilerimizde çocuk oyun parkı mevcut. Mesire alanı yapmışlar. Öyle Evet. bir çitlerle çevrili bir alan var orada. Çocuk oyun parkı var içinde. Belki tuvalet vardır, bilmiyorum. Bu kadar park vesaire varsa yapılmış olabilir. Bizim ihtiyacımız olmadığı için. Evet, çok tercih Zaten etmiyoruz kendi o tür yerlere yakın kullanıyoruz. olmayı. Hafta sonu orası kalabalık olur muhtemelen diye de düşünerek göl manzarasını tercih ettik biz burada. Karşımızda Evet. göl yazı manzarası var. Çok güzel. Müthiş. Ya drone'u götürmeye çalıştım oraya kadar ama şiddetli rüzgar uyarısı aldığım için mecburen drone'u geri getirmek zorunda kaldım. Çok fazla yaklaşamadık Evet, o ne yüzden kadar ama bayağı bir gösteremedim yaklaştım bilmiyorum. yine de. Belki oraya da gideriz sonra. Neden olmasın? Bursa'yı gezeceğiz. Ne de olsa karavanımız yapıldı. Karavanımızın arızası da bitti. Evet. Testlerimiz devam ediyor. O yüzden bu testler esnasında biz de sizlere mümkün mertebe Bursa'nın bizim açımızdan, bizim gönlümüze ve bizim yaşam tarzımıza uygun güzelliklerini göstermeye devam edeceğiz. Bu bir gün deniz kenarı olur, bir gün Gölyazı'nın Uluabat Gölü'nün başka bir tarafı olabilir, bir İznik gün Gölü İznik olur, Gölü olur. Uludağ olur. Ya şöyle birkaç video önce Bursa ile ilgili video çekeceğimizden bahsederken bir takipçimiz şey sormuştu, işte hani Bursa'ya geldiğimizde nerelerde kalabiliriz gibi yerleri de örneklerseniz iyi olur demişti ama biliyorsunuz biz şehir içlerine kalmaktan hoşlanmıyoruz karavanla. Bu gibi konaklayabilecek, yani Bursa'yı gezmek için gelenlerin konaklayabileceği yerler çok fazla var Bursa'da. Atıyorum Kültür Park var. O yeni park neydi? Hüdavendigar Park var. Hüdavendigar var. Yeni dediğim 10 yıllık falan park, belki daha fazlası var da bizim için yeni. Çok fazla yer var. Bursa'da öyle Akdeniz, Ege'de ya da bizim Karadeniz'de yaşadığımız sorun gibi burada Park sorunu konaklayamazsınız yaşamazsınız. diyecek kimse yok size. Bakın şehir merkezine yakın bu bahsettiğim 2 park en makul olanı. Hepsinde konaklayabilirsiniz. Kimse konaklamayın demez yani buralarda. Bir de şöyle söyleyeyim. Atıyorum Mudanya sahile gittiniz. Evet. Aracınızı çektiniz, gece orada konakladınız. Mudanya sahilden Bursa merkez yarım saat. Evet. İlla şehir içinde kalacağım gibi düşünmeyin. Tabii. O yüzden Bursa'ya gelip gezmek istiyorsanız. Uluabat Gölü'nün kenarına geldiniz. Bir yerde gece kaldınız. Sabah buradan çıktınız. Buradan Uludağ 40 dakika. Evet. Şehir merkezi yine yarım saat. Yani saat. Bursa'da her yere yarım saat mesafedesiniz. İlla şehir merkezine kalalım da orayı gezeriz gibi düşünmeyin yani. Her yer çok yakın Bursa'da birbirine. Onun haricinde biz güvenli ücret, hani ben dışarıda kalamıyorum, öyle free camping yapamıyorum diyorsanız da iş çok kolay. Google'a Bursa'yı seçip karavan park yazın. Zaten fazla herhalde var. bir 10 tane olmuştur Bursa'da Fazlası bile karavan olmuş park. olabilir. Sadece İzmir yolu girişinde bile 6-7 tane var şu anda. Evet. Yani Çok fazla alan var yani. O yüzden Bursa'yı gezmek isteyenlerin rahat rahat her seçenekte konaklayabileceği yer var. Hani yer bulabilir miyiz, edebilir miyiz gibi düşünmeyin. Biz oralara gitmediğimiz için size yine gösteremiyoruz tabii şehir içlerini. Ancak Evet. böyle yolda bir yerlere giderken geçersek çekim yaparken o zaman gösterebiliriz. Biz daha çok yine doğaya kaçalım hep böyle. Hele bu ara özlediğimiz için mümkünse şehir Vallahi. görmeyelim. Şu karşıdaki evler bile gözüme batıyor şu an mesela. Onlar da olmasaydı, daha doğal olsaydı burası falan diyorum dün akşamdan beri. O kadar sessizlik istiyoruz gerçekten. Ya bilmiyorum. Şimdi biz işte 4. senemizdeyiz. Ve hep seçtiğimiz alanlar insandan uzak alanlar olduğu için bir yerden sonra hayata bakışınız, zevkleriniz değişiyor. Evet. Şimdi biz apartman dairesinde o kadar kalabalığın içerisinde, işte benim annemin evi 20 sitelik bir blok, Evet. site. Yani 20 blokluk bir site daha doğrusu. Çok Yani yoğun yaşam çok var. kalabalık. Gerçekten çok kalabalık. Hep bir telaşe var. Bir de dışında kaldıktan sonra bunu daha fazla fark edebiliyorsun. İçindeyken sen de anlamıyorsun. Yaşıyorsun, Evet. gidiyor çalışırken biz de öyleydik. Ama böyle işte bu doğada kaldıktan sonra gidince böyle ne yapıyor bu insanlar falan diyorsun. Böyle bir telaşe, o ona bağırıyor, o ona söyleniyor. Hep bir şeyler. Şehir işi gerçekten çok yorucu. Çok ya, herkes birinden şikayetçi. Ben mesela şuna takıldım, annemin oturduğu bir sitede değil, yan sitesinde bir amcamız var. Öğrendiğimize göre amcamız TikTok çekiyormuş. Ama evet, ben onu TikTok duymadım. çekiyormuş. Piyano çalıyor ama çalamıyor. Org çalıyor aslında. Piyano da değil. Org. Çalıyor. Aynen org. Yani öğlenden bir başlıyor. Akşama kadar sürekli dıngırı 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 dıngırı. Hep bir düğün salonunun yanında oturuyormuşsun gibi. Ya ve biz 5. kattayız. Biz Adam hep şey 2. düşünmüştük, katta, ufak bir bütün çocuk ses var. bize geliyor. Ufak bir çocuk var herhalde, eğlensin diye onu aldılar. Gündüz onunla oyalanıyor falan filan diye düşünmüştük ama hiç öyle değilmiş gerçekten. Bayağı yaşça büyük bir amcamız. Gel. Max'cim gel bu Gel. tarafa. Çok uzaklaşma, göremiyorum nereye gitti o beyaz.
Ben de Otur. göremedim. Otur. Arkaya Mama geçti, orada kısmından yattı geçmiş olabilir. galiba. Max'ciğim dolanıyorsun. Masa var. Aferin kuzuma benim. Yat oraya. Ya bunlardan uzaklaşınca daha çok batmaya başlıyor aslında. Evet. Normalde şehir içinde yaşarken evet rahatsızlık duyuyorsun ama kabullenmek zorunda kalıyorsun tabii haliyle. Bizim öyle bir zorunluluğumuz olmadığı için kabullenemiyoruz. Doğaya kaçmak istiyoruz. Ya bilmiyorum. Max geri gel. Gel geri. Max ve çekimi sabote etme anları. Bu Ama anları çok- her zaman yapıyor bize. Ne diyeceğimi de unuttum. Bir şeyler diyecektim ama bilmiyorum. İşte unuttum gitti. Spontane çekim, kurgusuz çekim böyle oluyor. Bazen karışıyor sohbet. Evet. Daldan dala Muhabbet konuyoruz. nereden Oradan oraya nereye geliyor atlıyoruz. belli değil. Ay çok güzel oldu ama. Çok güzel oldu. Bir iki Tamam. arkadaşımızla yazıştık. Eğer müsait olurlarsa onlar gelecekmiş. Yarın ya da öbür gün. Bu tarafta birkaç takipçimiz de var. Ama burada olduğumuzu daha hiç kimse bilmiyor. Evet. Şu sessizlik çok güzel. Evet insanları da özledik tabii. Arkadaşlarımızla, eşlerimiz, dostlarımızla sohbet etmeyi de çok özledik. Böyle bir iki gün tadını çıkartalım da sonra haber veririz. Biz buradayız. Müsaitseniz gelin deriz. Yani o aylardır yaşadığımız negatif enerjiyi bir üstümüzden atmamız lazım. Kendimizi bir topraklamamız lazım ki Evet, arkadaşlarımızla da güzel vakit geçirebilelim. aynen öyle. Evet. 2 aydır Bursa'dayız. Karavanın arızasından dolayı pek fazla bir şey yapamadık. Ev işleriyle uğraştık. Ailelerin ev işleriyle uğraştık. Kendimize pek fazla vakit ayıramadık. Hastalık zaten bizi bir kere yaklaşık bir bir ay. ay mahvetti. İlk bir ay. Evet. Hava değişiminden midir nedir ya da stres mi yaptık ne yaptık? Stres Hani hem yaptık hastalık hem herhalde. benim dişler ikisi birden. Aynen öyle. Üstüne arıza geldi. Öyle hani mesela dışarıda vakit geçirdiğimiz süre eve girince çok aza indi. Bence Evet. ev havasızlık ve şehir havası çarptı bizi. Belki de Yani o bilmiyorum. kadar soğuklarda dışarılarda kaldık. Hiç hastalanmadık. Ben senelerdir zaten hiç hastalanmamıştım. Ben bile yattım bir Evet. haftadan fazla. 10 gün yattın sen ya. Aynen öyle. Yaramıyor şehir bize yaramıyor. Hiçbir şey yapamadık o yüzden. Yani daha işte badana boya yapalım dedik. Onun için de bir motivasyon olsun bize. Bir gezelim birazcık kamp yapalım. Kendimize gelelim. Ondan sonra onu yaparız. Ondan sonraki hayallerimiz de tamamen duygusal. O yüzden biraz daha çalışmak, kazanmak, para biriktirmekle birlikte hayallerimizin peşinden koşmaya devam edeceğiz. Evet, bu konuda sizin de desteğinize ihtiyacımız var. Siz nasıl destek olabilirsiniz? Bizim YouTube kanalımızın daha fazla insanın karşısına çıkması için videolarımızın altına yorum bırakabilirsiniz. Yani 4 harflik herhangi bir yorum yazabilirsiniz. Teşekkür etseniz bile kafi. Algoritma Güzel Video- şeyler yazarsanız daha güzel. tabii. Motivasyon olur bize, mutlu oluruz. videolarımızı beğenmeniz çok önemli. Videolarımızı beğenebileceğini düşündüğünüz kişilere videolarımızı göndermeniz yine aynı şekilde bizim daha fazla insanın karşısına çıkmamıza en büyük etken. Aynen. Hal böyle olunca kanalımız büyümeye başlayınca da bizim gelir düzeyimiz değişecek. Daha fazla insanın karşısına çıkacağız. Belki sponsorluk alacağız. Belki farklı şeyler olacak. Bir anda hayatımız değişecek. Bir bakmışsınız ki arkamızda bu aracımız değil de 4x4 bir özel bir aracımız var. Ve inanılmaz güzel yerleri, keşfedilmemiş doğaları hep beraber geziyoruz. Neden olmasın? Neden olmasın? Max, hayır. Geri. kamerayı düşürme. Geri. Ay. Max tripodun ayaklarına dolandı. Az kalsın düşüyordunuz. Az kalsın düşürüyordun herkesi Max. Ya Max unutmuş şeylerde dolaşmayı. Tasması olduğunu. Hep Evet. rahat dolaşınca tasmayı unutmuş. Her yerden geçiyor. unutmadım diyor bak. Unutmamış bu çocuk tasması buradaymış. Yerden geçti. Tasması buradaymış.